Evet, evet, yine geldim. Ben Ozan Kurzbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung, gölgelerin gücü adına. Başlıyoruz arkadaşlar. Günlük astroloji yorumlarına, veri datalarına. Aynen. Hemen açalım solar fire'ımızı. Buram. Achtung. Bugün 13 Mart 2026. Buradaki tarihlerinde görüldüğü gibi. Şu anda 11:23 falan geçmiyor abi. 11:23 falan geçmiyor. Ne yapıyor? Şu anda 18:26. 18:26. Ay 21 derece Oğlak burcunda. 9 derece var üstüne. Ve 3 derece eşittir 12 derece. 12 derece matematiksel olarak astrolojide bir kavuşum enerjisi sayılmaz. Aynen. Bu demek oluyor ki yarın Ay Plüton kavuşumu var. Ay Plüton kavuşumu var. Bunu hemen atalım bir sonra. 14 Mart Ay Plüton kavuşumu saat 18:23'te. Neredeyse artık tam göbeği böyle. Aynen. Neredeyse tam göbeği böyle. Ve Ay Plüton kavuşumu ne demek oluyor? Şimdi ona bir bakacağız. Veri dataları olarak. Verisel olarak. Ay matematiksel olarak eksi bir burç. Plüton matematiksel olarak eksi bir gezegen. Ay da eksi bir gezegen. Ve kavuşum, şurada görmüş olduğunuz kavuşum çarpma işlemidir. Kavuşum çarpma işlemidir. Eksi çarpı eksi bize artı bir matematiksel veri verir sonucu. Aynen. Ve haritada en güzel kısım, fark ettiniz mi bilmiyorum. Etmediyseniz ben göstereyim. Çok güzel bir açı var Uranüs'e. Çok güzel bir açı. Neden çok güzel bir açı? Çünkü Kova burcunun, yarın Ay Kova'da, Kova burcunun ikinci yönetici gezegeni Uranüs'tür. Ve bu ona çok güzel bir açı vermektedir. Özellikle değerler konusunda. Neden değerler diyorum? Çünkü Uranüs Boğa'da değerleri temsil eder. Yarın bu dönüşüm sizi, bu akış sizi, kavuşum sizi oraya doğru itmeye başlayacak. Değerleriniz konusunda Başak Burcu, bu açı, kare açı, organize olmanız gerekecek. Ve bu organizasyon aynı zamanda normal hareketine, düz hareketine geçmiş artı bir gezegen olan Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter, Ay düğümüne, gerçek düğüme çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Bu kare açı organize olabilmemiz için var. Çünkü Başak Burcu'nda organizasyonu, yönetebilmeyi gösterir. Bu demek oluyor ki yarın yaratıcılığımızı ve olasılıkları, artı olasılıkları, pozitif olasılıkları bu kavuşumun etkisiyle beraber mantık ve matematiksel olarak Uranüs'ün pozitif değerlerimize katacağı akışla beraber çok iyi bir şekilde kare açı, zorlanacağımız bir açı yönetmemiz gerekiyor arkadaşlar yarın. Net. Niye? Çünkü Satürn Koç burcunda, yaşam alanımızda öyle diyor. İstikrarlı ve disiplinli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor kendi değerlerimizi. Ama bunun için üst bilinci baz almak gerekiyor. Uranüs, Kova, Uranüs ve Plüton'un bizi dönüştürmeye çalıştığı alan üst bilinç alanı. Üst bilince geçmemiz gerekiyor, ilerlememiz gerekiyor. Organizasyonu öyle yapacağız ki üst bilince doğru gitmemiz gerekecek. Tamamen saf mantık çerçevesinde, buz gibi. Matematik ve mantık. Net. Bunun hiçbir şekilde ve Plüton'un
mıknatıs enerjisi ayın bilinçaltı akışımızla birleşecek. Mıknatıs enerjisi bilinçaltımızla birleşecek ve bizi üst bilince geçmeye zorlayacak. Eğer üst bilince geçemiyorsan mantıksal olarak bu sefer gerilmeye başlayacaksın. Ve bu gerilme anı kendi değerlerine yansıyacak. Kendine yapacaksın yani yapacağını. Zararı kendine vereceksin. Halbuki burada Jüpiter'le bütün olasılıklar var. Bütün olasılıkları çok güzel bir şekilde gerçek düğümle yönetmen gerekiyor. Bütün olasılıkları matematiksel bir şekilde başağın organizasyonu çerçevesinde birleştirip ilerlemen gerekiyor. Yarın böyle bir gün olacak. Bakalım bunu tarot bize nasıl gösterecek? Bu durumda yani bundan önce söylemek bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim. Bakalım Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Sizi yarın ne bekliyor? Kova değil mi? Kova. 2 numaralı ev ne? Boğa. 12 numaralı ev Balık. 11 numaralı ev Kova. Yükseleni Koçlar 11 numaralı ev. Yani dış kaynaklar. Dış kaynaklardan gelecek olan değersel organizasyonlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Koç burçları. Diyor ki yarın atış yapman gerekecek. Bitti. Nokta. Başka şey yok. 11 numaralı ev. Atış yapman gerekecek. Mantık. Son nokta. O atışı yapman gerekecek ve bu atışla yepyeni bir projeye, yepyeni bir sürece başlangıç yapacaksın. Matematik, net, veri. Sayın Koç ve bununla beraber değerlerini arttıracaksın. Abi matematik o kadar net ki hayran olursun. Nokta. bu. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Kılavuz, adres değişiklikleri, proje değişiklikleri ama bunun için başlangıç yapman gerekiyor. Senin atış yapman gerekiyor Sayın Koç. Sen yapmazsan değer bekleme. Sen yapmazsan proje bekleme. Bu mu? Bu. Ayıp denen bir şey var. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Sayın boğalar 10 numaralı ev. Kova. Bakalım sayın. Kariyerle ilgili konu. Tabii hayattaki duruşumuzla ilgili konu. Duruşumuz, kariyerimiz ve değerlerimiz. Sayın Boğa. Şimdi eksiği bırak. Sen matematiksel olarak eksi bir burçsun. Hemen savunmaya yönelik. Abi bu yarınki açılarda savunma yasak. Organize olmak zorundasın abi. Kariyer evin. Sen bilirsin. Boğa burcu 1, Boğa burcu 2 ve Boğa burcu 3. Ne diyormuş sayın boğalara? Önceki yaptıklarını bekleyeceksin daha. Tılsımların yedilisi. Onun için onun daha verim almasını bekleyeceksin. Ancak gereksiz yükleri de atacaksın. Anda burada. Gereksiz yükleri de atacaksın. Çünkü söz konusu olan şey 1 kariyerin, 2 üst bilincin, 3 değerlerin. Ne kadar çok gereksiz insanı orada barındırırsan, gereksiz kişiyi, gereksiz yükü o kadar sabırsızlanırsın ve sabrın kalmaz. Çünkü enerjin yetmiyor. Ve Final Destination. Bunu yaptığın takdirde hareket etmeye başlarsan değneklerin ikilisi çok güzel bir günü matematiksel bir verimle tamamlamış olursun. Sen bilirsin, istiyorsan gereksiz insanları barındırmaya devam et. Sana bir artı katmayan kişileri barındırmaya devam et. Ama o zaman da alman gereken değeri almazsın. O değer sende birikmez çünkü eksiğe doğru gidiyor. Mantıksız. Tabii direkt mantıksız. Bu sefer tılsımların yedilisini o kalan açıkları kapatmak için kullanırsın. Sadakati şimdi bir kenara bırak. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. 9 numaralı ev. 9 numaralı ev yüksek akademik eğitimler. Aynen. Yaşam standartlarını yükseltme.
Çünkü yönetici gezegeni Jüpiter. Jüpiter'in de yengeçte bir açısı var. Bu durumda sen 2 artı ile devam ediyorsun yola. Herkes 1 artı ile devam ederken. Çünkü seninki Jüpiter'in evi. İkizler Burcu 1, İkizler Burcu 2 ve İkizler Burcu 3. Ne diyormuş ikizler için? 2 artı. Bu esneklik demektir. Esnemen gerekiyor abi. 9 numaralı ev. Boru değil. Yani 9 numaralı normal rutinlerinin dışından çıkıp esnemen gerekiyor sayın ikizler. Ve bu esneklik sana çok güzel Tılsım'ın Prensi haberleri getirecek. O haberleri aldıkça esneyeceksin. Haberleri aldıkça esneyeceksin. Haberleri aldıkça esneyeceksin. Final Destination, sakın yolda hesap kitap yapmaya kalkma. Daha yeni ay gerçekleşmedi. Yeni ay önümüzdeki hafta çarşamba günü gerçekleşecek Balık burcunda. O yüzden şu anda ay karanlıkta, hiçbir hesabın tutmayacak. Sen esneyip gelen haberleri değerlendirme peşinde koş. Daha sonra bunu yayarsın hesabınla. Ama yarın Plüton ay kavuşumun değerlendir. Net. Aynen. Gelelim şimdilik yengeç burçlarına. 8 numaralı ev. Ölüm evi. Yengeç burçları ölüp dizilecek. Hayır kova ama ev sahibi akrep. Bir de yengeç düşün. Ölüp dizilecek. Şimdiden sıksın kafasına. Yeridir. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Başkalarının kaynakları ve rakipler üstünden 8 numaralı ev. Diyor ki o dönemlerin yavaş yavaş artık kapanması gerekiyor. O rakiplerle artık çok fazla uğraşma. Ve gerekli olan verimini aldıysan da maddesel olarak, değersel olarak çok fazla uzatma. Bu senin kendi rutinin değil. Başkalarının kaynaklarını yönetiyorsun sayın yengeç. Al bak, başkalarının kaynakları bunlar. Tılsımların anlısı. O başkalarının kaynakları geldi. Şimdi bunu yönetiyorsun. Oradan verim geliyor da bu yıldız kartı diyor ki tamam sen desteğini al ama orada şalteri indir. Çok fazla oyalanma. Net. Çok fazla oyalanma. Çünkü senin bir çizgin var. Senin bir çıtan var. Oraya gitmek durumundasın sayın yengeç. Yap, organize ol, takip et ama çok fazla vakit kaybetme. Ki istediğin çizgiye köksel olarak ulaşabil. Ve rakiplerin arasından, açık düşmanların arasından tıkır tıkır ilerlemeye başla. Sayfayı kapat, devam et sayın yengeç. Bu mu? Bu. Aynen. Gelelim şimdilik aslan burçlarına. 7 numaralı ev. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Bu mu? Bu. Aslan burcu 1, Aslan burcu 2 ve Aslan burcu 3. Ne diyormuş ciddi işler ve ciddi ilişkiler? Evet sayın aslanlar, bütün tecrübelerini ve hünerlerini döktürmen gerekiyor diyor. Bütün geçmiş tecrübelerini. Sen daha önce bu alandan geçtin. Geçtim. Ne yaptın? Bunu yaptım. Oldu mu? Hayır. Peki yapıp da olan bir şey var mı? Var. Peki bu niye olmadı? Bu şundan dolayı olmadı. O zaman ama öyle değil, böyle yaparsan olur. Bu sayın aslan. Ciddi manada. Ve bunun için direkt mücadeleye girmen gerekiyor yani. O mücadeleye girdiğin takdirde zaten tecrübeli olduğun ve gereksiz olasılıkları yendiğin için, elediğin için çok güzel noktalara doğru gidebilirsin. Ancak ve ancak yıkılan kule diyor ki yeni bir düzene gitmen gerekebilir o geçmiş ayıklamaları yaparsan. Ki gideceksin. Çünkü mevzu ciddi. Konu ciddi. Aslan bir bölümü gözden çıkarıp ona göre kendini yeni bir düzen için konumlandırmaya doğru gidecek ve onun için organize olacak. Yukarıdaki Başak, Ay, Plüton kavuşumunu ve Uranüs boğayı kullanırsan sayın aslan. Yani bunu you have to kullanmak zorundasın. Nokta. Gelelim şimdilik Başak burçlarına. Kaçıncı ev?
7 numaralı ev ciddi işler ve ciddi ilişkiler. 6 numaralı ev. Başak senin evin. Sağlam organizasyonlar gerekiyor yarın. 6 numaralı evde. Şşş, akıllı ol. Bakalım Başak Burcu neler bekliyor. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. Ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın Başaklar, doğru analiz yapın. Doğru analiz yapın sabahtan itibaren. Net. Sabahtan itibaren doğru analiz yapın. Heyecanlı bir güne başlayacaksınız. Mayday mayday. Çünkü Ay Plüton ile kavuşumda senin Zodyak'taki ev sahipliği yaptığın evde. 6 numaralı evde. Bu da senin bir takım şeyleri gözden kaçırmana sebebiyet verebilir. Aman dikkat. Tamamen mantıklı hareket etmen gerekiyor. Lakin şimdi şöyle bir durum var. Bu senin normal rutinlerinin dışına çıkman gerektiği, bunu yapabileceğin, çünkü Ay Başaksın, ancak çok fazla abartmaman gerektiği, hesabının dışına çıkmaman gerektiği, heyecanına kapılmaman gerektiği, o heyecanla beraber kaptırıp gidersen uzlaşmaların da sonlanabileceği, eksi tarafa doğru kayabileceğin manasına geliyor. Nasılsa hallederim, ben Başak'ım, ben esneyim, ben hallederim, ben biraz daha fazla, ondan sonra gölgelerinin gücün adına arrivederci gitti. Done. Artın üstüne bir artı daha koyarken aşağıdaki artının orada kaldığına emin ol. Sayın Başak yarın. Aksi takdirde lang diye düşer, verdiğin emek boşa gider. Aşağıdaki de ezilir, yukarıdaki de çöker. Gelelim şimdi terazi burçlarına. 5 numaralı ev. Evcil hayvanlar, çocuklar, yaratıcılık, imagine ve üretim evi sayın teraziler. Orada Ay Plüton kavuşumu var. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın terazilere? Sayın teraziler, dönemi kapatıp şalteri indirmeye hazır mısınız? Ölüm kartı öyle diyor. Köklü bir dönüşüm. O şalteri indirmeye hazır mısınız? Hazırsanız Merkür ve Mars gezegeni tarafından yönetiliyor. O zaman organizasyonu yap, sıraya koy, ona göre adım adım ilerle yarın. Done. Aynen. Adım adım ilerle. Zihinsel matrix büyük arkanından zihnini ilgilendiriyor. Yöneticiliği ilgilendiriyor. Ve bu da fiziksel somut matrix. Tarotta ilk 7 kart zihni ilgilendirir. İkinci 7 kart tabii büyük arkanadan. İkinci 7 kart somut elle tutulan dünyayı temsil eder. Ve ölüm kartı da o elle tutulur somut dünya, matematiksel dünyada bir data verisinin artık işlevini yerine getirmediği ve yerine yeni sürümün gelmesi gerektiğini gösteriyor. Ve bunun için de senin orada çok sağlam bir analiz yapman gerekiyor. Ve bu analizin sonucunda gittiğin yolda tam olarak istediğin şeyler istediğin zamanla gelmeyebilir. Bu boyutsal bir köklü değişiklik esnasında boyutsal bir değişiklik yaşayacağından dolayı o akışı beklemen gerekiyor. Çünkü beklemeden önceki mantığına bekledikten sonra mantık boyutsal değişiklikten dolayı oturmayacak. Bu durumda diyeceksin ki hata payı var. Ne? Hata payı var. Hata payı yok. Sen yanlış zamanda karar verdin. Daha önce gördüğüne şimdiki tutuyor mu? Hayır. Çünkü dönüşüm gerçekleşti ve boyut aktarımı oluştu. Aynı şekilde aynı yere bakmıyorsun. O yüzden sayın teraziler dikkat. Achtung. Gelelim şimdi. Ondan sonra diyecek false. Niye false dedi bu? Niye false dedi? Bak bakayım error veren yerler var. Düzelt. Bu kadar basit. Düzelt. Sayın akrepler. 2 numaralı ev yay, 3 numaralı ev oğlak, 4 numaralı ev kova. 4 numaralı evde kökler evinde bir dönüşüm söz konusu sayın akrep. Bakalım nedir ne değildir. 1 numaralı kart,
2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın akrepler? Sıyırmaya az kaldı. Balata gitti. Kayış falan koptu. Allah ne verdiyse. Aynen sıyırdı. Hani burada artık dumanlar tutuyor. Ama dikkat, yavaş. Yavaş, adam hasta etme, yavaş. Mantıklı ol. Yapacağın hareketin karşılığında sana bir değer datası gelecek mi? Hayır ama ben buradan çok sıkıldım. Tamam. O zaman değer datası gelecek şekilde hareket et. Mantıklı ol. Matematik. Tamam. Ve son kart. Mantıklı oldun mu? Yaptığın hareketin sonucunda bir değer datası gelecek mi? Evet. O zaman sabırlı ol biraz ve ilerle. Ama yavaş ilerle. Sen yavaş ilerlemeyi çok iyi bilirsin sayın Akrep. Tam da senin ikinci yönetici gezegenin senin hiç de anlaşamadığın bir burçla kavuşum yapıyor. Bir burçta ay ile kavuşum yapıyor. Akrep kovaya çok terstir. Bu yüzden sıyırma noktasına geliyorsun zaten. Mayday. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Tabii. Net. O yüzden dikkat sayın Akrep. Gelelim şimdi yay burçlarına. 3 numaralı ev. Düşündüklerim, yakın çevrem ve düşündüklerimi hayata aktarma evi. Bakalım yay burçlarına yarın neler bekliyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yaylara? Hesabınızı zihninizde iyi yapın. Ona göre aktarın. Ve ikili üçlü görüşmeler şeklinde olacak. Bu daha ilk acemilik aşaması. 9 numaralı ev uzmanlığa gittiği ev. Çünkü 9 numaralı evi sen yönetiyorsun. Yüksek akademik eğitimler. Yarın ilk aşama. Sonuç bekleme. İlk aşama. Aynen. Görüşmeleri ona göre yap. Hesabını ona göre yap. Çünkü Final Destination üstüne çünkü bir de tecrübelerini aktarman gerekecek. O yüzden şimdi hepsini yetiştireceğim diye yırtma bir taraflarını. Mantıklı ol, akıllı ol, astrolojiyi dinle. 3 numaralı evde yarın 3'ü yapıyorsun. 9'a geçince oturacak o da. Yarın oturtmaya çalışma sayın uçan pesticik, sayın yay. Oturmayacak. Ama tılsımların olursa oturması gerekiyor. Ev yanlış. 9'a geçmesini bekle. Bir dur. Aynen. Akıllı ol, mantıklı ol. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. 2 numaralı değerler evi. 2 numaralı değerler evi. Plüton'la ay orada. Bakalım Oğlak yarın değerler kısmında ne yapacak? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki korkacaklar ama söyleyeyim şimdi. Rutinlerin dışına çıkması gerekiyor çünkü. Rutinlerin dışına çıkması gerekiyor ve hiçbir şeyi gözden... Hem rutinlerin dışına çıkacak, bir yenilik gelecek, hem de hiçbir şeyi gözden kaçırmaması gerekecek. Çünkü bu ikizler burcu hafif bir yüzeysellik vardır. Tam olarak oturmuyordur. Onu oradan kaçırdı mı? Oğlak bu çünkü. Ama aynı zamanda tam aman boşver uğraşamayacağım diyecek. Hayır, uğraşmak zorundasın. Alo, akıllı ol kupaların prensi. Bu uğraşman gereken bir şey. Yapacak bir şey yok. Uğraşman gereken bir şey. Ve neden? Çünkü uğraştıktan sonra kendi değerler evin oğlum. Aynen. Ondan sonra orayı komple dönüştürüp inşa edeceksin. Kendi değerlerine mi boş ver diyeceksin. Hadi de. De bak sonunda ne oluyor? Yapmak zorundasın. Not diyecektim aslında. Done sayın Oğlak ya. Yanaçlar. Hani sen her şeye bunu yapmak zorundayım diyorsun ya. Evet, bunu da yapmak zorundasın. Kendi kalesine koy. Gidelim şimdi Kova burçlarına. 1 numara, the one. Bakalım orada ne olacak? 1 numara. Her şeyin olabileceği ev. Yükselen evi çünkü. Kova burcu 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. Ve 3 numaralı kart. Ne? Değil ki.
doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız gerekiyor. Vallahi ama bildiğin gibi değil. Kupaların yedilisi. Atış serbest oğlum. Sadece doğru zamanda doğru atışı yap. Yeter. Tertemiz. Tertemiz. Ama burada olmuyor. O zaman olan yere git. Kılıçtın. Yeter ki yap. Olan yere git, yeter ki yap. Ama yapmak diyor. You have to. Yapmak zorundasın. Burada olmuyorsa gitmek zorundasın. Zaten bir kaçış planın var. O zaman icraata geçirmeye başla arkadaşım. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Ama kaybedeceklerimden korkuyorum. Benim bir numaralı yöneticim gezegenim Satürn. Kaybetmekten korktuğun her şey zaten evrensel matematiksel yasaya göre kaybetmekten korktuğun hiçbir şey senin değildir. Eninde sonunda senden çıkacaktır. O yüzden kaybetmekten korkmayacaksın Sayın Kova. Bu mudur? Budur. Zıbam. Aynen. Matematikte evrensel yasa göre korktuğun hiçbir şey senin değildir. Kaybetmekten korktuğun her şeyi kaybedersin. Yapacak hiçbir şey yok. Gelelim şimdi balık burçlarına. 12 numaralı ev. Geçmişi komple kapatıyor muyuz? Komple. Bildiğin gibi değil. Komple kapatıyorsun. Ay Plüton artık orada bitiyor. Üstüne çekiyorsun. Yani Plüton dönüştürür. Ay da orada çiziği çeker. Yarın dönüştürüyor. Bitti. Net. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Net demiş miydim? Demiştim. Aynen. Net demiş miydim? Demiştim. Gelecek haberler zaten korkmaman gerektiğini söylüyor. Korkarsan dan. Korkmaman gerektiğini söylüyor. Yürü sayın balık. Geçmiş al. Orada komple kapat. Kapatmazsan ne olur biliyor musun? Aha da bu. Abi, matematik daha ne kadar net olabilirim. Astroloji 12 numaralı ev. Plüton dönüşüm, sona erdirme. Ayda noktayı koyma. Aha. 12 numaralı ev ve matematik. Bitti. Done. Haberler olumlu. Ver coşkuyu Sayın Bey. Bu kadar. Tertemiz. Bitti. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci. Aynen.